Abilerim merhabalar. Bugün size Damaskus kendi tekniğim mi diyeyim artık birçok kişi yapıyor ama en azından kendi bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Damaskus desen verme. Bugün onun üzerinde birkaç bilgi vermeye çalışacağım size. Nasıl yaptığıma dair. Çünkü kafalar çok karıştırıcı bilgiler mevcut internette. Hani bunun bir sürü sıvısı var. Demir klorüç var, işte asidi var, nitrik asidi var, porçözle yapanlar var. Birçok çeşidi var. Bugün ben size göstereceğim kendi bir karışımım var. Yani bunu satışa da sunacağım daha sonra zaten. Size bir göstereceğim. Aynı zamanda çıkan desenleri. Yapılmış bir tanesini gösterebilirim. Şöyle. Aynı zamanda parlak ve desenleri net. Şöyle göstereyim. Bu işe ilk nasıl başlayacağımızı göstereceğim. Çeliğimiz şu şekilde. İlk başta ağzını ben bunu daha önce yaptım. Sonrasında tekrardan mob zımpara sürtüp deseni yok ettim. Üzerinde kabartma şeklinde var ama sorun değil. Benim için hızlandırılmış olacak video zaten. İlk başta güzelce bunu temizliyoruz ağzını. Mob zımparada. Güzelce temizliyoruz ağzını. Bu işlem sonrasında hiçbir tarafında yağ kalmayacak. İkincisi de şu namlı kısmını en az 100 kum ve üzerinde bırakmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde Damaskus'un üzerinde çizikler belli olur. Bu çiziklerin belli olmamasını istiyoruz zaten. Desenin daha çok ön planda olmasını istiyoruz. Bu yüzden 100 kum ve üzerinde bırakmanızı tavsiye ediyorum. İlk olarak dediğim gibi mob zımparayı sürtüyoruz. Mob zımparayı sürttükten sonra zaten üzerindeki yağı almış olacak. Pasik yağı da almış olacak. Ardından tinerle güzelce yıkıyoruz. Evet, şimdi mobtan geçirdik. Ardından tinerle güzelce yıkıyoruz. Tiner olur, aseton olur. Aseton daha iyi aslında ama tiner dişinizi görüyor. Amaç yüzeyindeki pisi yağı, kir alması. Mob zaten bunu yapıyor ama ister istemez kalıyor. Onları tinerle alıyoruz. Burada namluya özen gösterin. Çünkü desenin çıkmasını istediğimiz, belirgin olmasını istediğimiz yer namlu. Ve sırt kısmı. Zaten illaki varsa çıkartıyor. Sıvımız bu şekilde. Çok az koysak bile yeterli oluyor zaten. Bunun içinde ısıl işlemi yapılmış bir Damaskus çelik ortalama 45 dakika falan durması gerekiyor. Sıvıda şöyle bir özellik de var. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani işte ısıtmaktır veyahut da ne bileyim bir katkı maddesi de gerekmiyor. Direkt namluyu içine soğukken bile koyduğunuzda tepkime başlıyor zaten. Abilerim şimdi aradan bir 2 saat kadar geçti. Ben bilerek fazla beklettim. Daha iyi sonuç almak için. Normalde 45 dakika 1 saat da yeterli oluyor ama kesin sonuç için çeliğin durumuna göre, büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre daha fazla bekletebilirsiniz. Şimdi çeliğimizi alıyoruz. Bıçağımızı. Desenler şu şekilde. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ardından bunu karbonatlı suya koymamız gerekiyor. Cep sodası deniyor. Bir paket veya iki paket yeterli oluyor 1 litre suyun içine. Şu an bu suyun içinde yok. Normal suda ben gösteriyorum. Gösterme amaçlı çektiğim için videoyu. Burada karbonatlı su kullanıyoruz. Karbonatlı su bu çelik üzerinde kalan asidi nötrize ediyor. Zaten içine soktuğunuz anda böyle pamuk gibi şeyler çıkar. Oradan anlayabilirsiniz nötrize ettiğini. Üzerinde hiçbir şey kalmıyor. Yani sonrasında. Şimdi bunu alıyoruz. Silmiyoruz arkadaşlar. Yani abilerim bunu kesinlikle silmiyoruz. Sildiğimizde zaten o siyahların hepsi gider. Silmiyoruz ilk başta. Bir peçetenin üzerine koyuyoruz. Ardından üzerine bir peçete kapatıp sağa sola oynattırmadan sadece kuruluyoruz. Bu pamukla da olabilir. Fark etmiyor. Ama sadece kurulamak, silmek değil. Üzerindeki nemi alın yeterli zaten. Zaten bıçak yapan abiler bunu bilir. Ustalarım da bilir. Ama amatör olarak uğraşan kişiler güzel bilgiler, hani yararlı bilgiler zaten. Hani çoğu kişi bunları göstermiyor. Göstermeyecek şeyler değil. Hani biz yapıyorsak siz de yapın. Biz nasıl öğrendik? Deneyerek yanına öğrendik ama önemli değil. Şu şekilde desenler çıkmış oluyor zaten. Silmeden, sadece bastırarak. Şimdi bunun en önemli noktasına geldik. Şimdi üzerine desenler hazır. Yalnız elinizi sürttüğünüzde veyahut da herhangi bir şey sürttüğünüzde bu desenler gider.
Bu desenlerin gitmemesi için en az 15 dakika boyunca kaloriferin üzerinde veyahut da saç kurutma makinesi olabilir, ateşte de olabilir. Üzerindeki nemi iyice aldırmamız gerekiyor. Yani üzerini kurutmamız gerekiyor. Ben ilk başta kurutmadan yapacağım size göstermek için. Kurutmuş olarak farz ediyorum. En aşağı ben 600 kumda yapacağım. Ama siz bunu 400 kumda da yapabilirsiniz. 2000 kumda da yapabilirsiniz. Hani çeliğin bitişine göre ben 600 kumda bitirdim. 600 kumda devam edeceğim. Şu şekilde. Zaten herhangi böyle bir ufak bir sararma var. Bu sararma normalde suyun içine batırdığımda giderdi. Ama bunun içinde karbonat olmadığı için bu sararma şu üzerinde duruyor. Yani asit duruyor. O yüzden sebebi bu. Yani normalde gider. Şimdi artık kuruttuktan sonra su değdirebiliriz. Sıkıntı yok. Yüzeysel bastırmadan sadece zımparayı sürterek bastırmıyoruz. Bastırdığımızda alttaki o siyahlık da gider zaten. Şimdi burası en önemli noktasıydı. Şimdi şöyle gösteriyorum size. Hala silmiyoruz. Hala zımparaladık. Şimdi zımparaladığımız yerin desenine bakın. Bir de zımparanmamış yere bakın. Yani daha beyaz, daha net çizgiler belli oluyor. Zaten buradaki amaç şu. Bunun içerisinde iki türlü çelik var. Asit çeliğin birini eritirken birini daha fazla eritiyor. Tepkimeye daha hızlı giriyor. Eriyen çelik altta kalırken erimeyen çelik yukarıda kalıyor. Ve biz yukarıdaki çeliği zımpara vurarak parlatıyoruz. Alttaki çeliğe değdirmiyoruz zımparayı. Bu yüzden bastırmamamız gerekiyor. Şu şekilde yaptığımızda bıçağımızın son hali. Burada desenleri zaten görüyorsunuz. Çizik olan kısımlar şu şekilde çıkıyor. Çizik olmayan kısımlar çok net çıkıyor. Herhangi bir sorun yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıvı atışı olacak. İsteyenler DM'den ulaşabilirler.